Evet, aslında çok da mantıklı bir hareket değil. Akşam 7'den sonra mutlaka kafein alımınızı durdurmanız gerekiyor. Sağlıklı bir uyku adına belki de bizi engelleyen en önemli unsurlardan bir tanesi kafein içerikli içecekler. Günde 3'ten fazla kahvenin tüketilmesinin aslında uykuyu bozduğu gösterilmiş. Araştırma bize şunu söylüyor. Kahve veya benzeri içecekler bizim uyku ihtiyacımızı ortadan kaldırmıyor. Uyku ihtiyacımızı sadece saat bazında belki ötelemeye yetiyor. Kahve yüzünden ötelediğimiz uyku ertesi gün bizim daha da hayatımızı engelleyen bir unsur haline geliyor. Onun yerine neler yapılabilir? Uykusuzluk şikayetiniz varsa ve hatta belki de birazcık uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız akşam böyle melatonin seviyesini arttırmak gerekiyor. Melatonin bizim uyku hormonumuz. Uyku saati yaklaştığında melatonin hormonu hipofiz bezinden yani beyninizde bir yerden salgılanmaya başlıyor. Salgılandıktan sonra evet uyuma ihtiyacınız meydana geliyor. Bunun sentetik olarak üretilen formları var. Belki de bitkisel destek olarak alabiliyorsunuz. Ama doğal yollardan da melatonin seviyenizi arttırabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenlerden bir tanesi ise beslenme planı. Bir kuru vişne alabilirsiniz ve vişnenin içerisinde oldukça fazla melatonin var. Ama rahatlamayı sağlayan diğer bitkisel destekleri de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bir kahve içmek yerine ben sizin yerinizde olsam bir papatya çayı yapmayı tercih ederim. Poşetli çaylardan da kullanabilirsiniz onun için. 100 derecelik suya ihtiyacınız var. Çayı böyle çok hızlı bir şekilde 1 dakika sadece demleyeceksiniz, en özünü alacaksınız. Çayımız gayet güzel bir şekilde hazır. Şimdi afiyetle içme vakti. Gece yatmadan önce bir şeyler izlemek aslında kötü bir fikir değil. Ama şimdiden uyarayım. Televizyonun özellikle yatak odasında olmaması gerekiyor. Çünkü televizyon ve çeşitli ekranlar bizlere parlak mavi ışık veriyorlar. Mutfakta az önce bahsettiğim o melatonin seviyesini yükseltmemiz gerekiyor dediğim hormonu parlak mavi ışık oldukça baskılayabiliyor. Belki hafif bir ışık tercihlerinizin arasında da LED ışıkların olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü normal halojen lambalar melatonin hormonunu etkiliyor. LED lambalar kullandığınız zaman hormon seviyenizde bozulmalara yol açmayacak. Uyku için bence en önemli ilaçların başında kitap okumak geliyor. Hangi dilde okuduğunuzun çok bir önemi yok. Uyku için bu önemli değil. İster yabancı dilde okuyabilirsiniz, ister kendi dilinizde okuyabilirsiniz ama uyku yük getirici ajanlara baktığımızda aslında kitap güzel dinlendiricilerin başında geliyor. Televizyon, kitap, sonrasında da vazgeçilmez ajan telefon. Telefon ve tabletlerin ekranları parlak mavi ışık konusunda en yüksek riske ve en yüksek doza sahip ürünler. Bunları engelleyebilmek için en azından yaydıkları o parlak mavi ışığı biraz baskılayabilmek için çeşitli aplikasyonlar veya telefonların kendi iç yazılımları geliştirildi. Buna rağmen parlak mavi ışığı çok fazla etkileyemiyor ve melatonin hormonunu da en fazla baskılayan ajanın bu olduğunu biliyoruz. Yatak odasına götürmek kötü bir şey değil. Deprem bölgesinde yaşıyorsanız yerinizin bulunabilmesi ve orada bir insanın varlığının tespit edilebilmesi için bir telefonun olması yeterli oluyor. Telefonunuz kapalıyken dahi yaydığı sinyalle deprem bölgesine sizlere ulaşılabiliyor. Yaydığı radyasyona gelince komodinin de olması bir engel mi? Şimdi şarja takıldığında evet ısı birazcık daha artıyor. Ama unutmayın ki telefonları aslında cilde temasıyla birlikte radyasyonu en fazla alabiliyorsunuz. Cildinizden 10 santim mesafeye geldiğinde yaklaşık %90 oranında azalıyor. Komodiniz yaklaşık 1 metre ileride ise oldukça önemsenmeyecek bir düzeye inmiş oluyor. O yüzden radyasyon değil ama yaydığı ışık bizler için en kritik unsur. Dolayısıyla yatak odasına giderken yani uykuya dalmadan yarım saat önceden itibaren telefonunuzun ekranına bakmayı bırakıyorsunuz. Özellikle sosyal medya çok ciddi bir algı dağıtıcı ve belki de beğenilerinizi, retweetlerinizi, like'larınızı, paylaşımlarınızı takip ettiğiniz bir yer olduğu için vücudunuzda sürekli bir dopaminerjik etki göstererek kalp ritminizi ve heyecan seviyenizi arttırdığından dolayı uykunuzu sürekli öteliyor. Dolayısıyla telefonun aplikasyonlarından ve işletim sisteminden uzak olarak yatak odanızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Kitap en büyük ilaç diyorum. Papatya çayını içtim. Evinizde arkadaşlarınız varsa belki onlarla sohbet ediniz. İşte birazcık rahatlayıcı, bedeninizi rahatlatabilecek, modunuzu düzenleyebilecek bir şeyler izlediniz. Ama unutmayın onun da ekranından yine birkaç saat önce koptunuz. Kapınızı elinize aldınız. Yatak odasına doğru gidiyoruz. Evet, yatak odasına aslında geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeylerin başında
odanın ısısını ayarlamak gerekiyor. Belki de hiç değiştirmeyeceğiniz sabit bir ısı ayarı sizin için en doğru olanı. Normal şartlarda 24-26 derecelere oda ısısını ayarlayan insanları görüyoruz. Unutmayın ki gece yattığınızda vücut ısınız zaten artıyor. Dolayısıyla uyku düzeninizin bozulmasını sağlıyor odanızın yüksek ısısı. Bu yüzden hep bugüne kadar 21 dereceye ayarlamanın en doğru olduğunu söylüyorduk. Çok yüksek derecelerdeyseniz 21 doğru bir rakam ama 21'e yaklaşmışsanız belki birazcık daha serinletebilirsiniz. En güzel ısı ayarını evet şu anda 24 dereceden 21 dereceye düşürdük ve yatak odamız uyku için en uygun iklime hazır bir şekilde bizi bekliyor. Gelelim yatak odasına. Evet, kim böyle güzel bir yatakla karşılaşmak istemez? Yani yapılı, derli toplu, tertemiz bir yataktan bahsediyorum. Güne başlarken yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu. Eğer yalnız yaşıyorsanız veya yatağı toplama görevi sizdeyse mutlaka düzenleyin ve toparlayın. Toparlanmış bir yatak bir hedefi gerçekleştirmek demek oluyor. Güne iyi başlamanız oluyor. Yani beyniniz öyle hissediyor ki evet bugünkü ilk hedefimi gerçekleştirdim. Kısacası o gün ondan sonra gerçekleştirmek istediğiniz tüm hedeflere ulaşmanız için küçük bir adım. Ama akşamleyin geldiğinizde de yatmak istediğinizde temiz bir yatak, huzurlu bir uyku demektir efendim. Yatağa yattığınızda kitabınızı okuyabilirsiniz. Aksesuarlarınızı mutlaka üzerinizden çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Ağırlık yapmasın diye. En son artık uyuyacağınızı hissettiğiniz anda uyku bir dalma mekanizmasıdır. Yatağa, yastığa kafanızı koyduğunuzda 8 dakika içerisinde uyumanız gerekiyor. O yüzden en optimum koşulları sağladık. Artık uykum geldi ve ışıkları kapatıyorum. Zifiri karanlık olmadan uyumak mümkün değil. Herkese iyi geceler.